Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere evdeki güneş paneli ve akü ile ev elektriğini yani ev şebekesine nasıl bağlanır? Elektriğiniz gittiğinde aküden nasıl beslenirsiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle ara kablo düzeneğini oluşturalım. İki tarafı da erkek giriş hazırlayacağız. İki tarafı da erkek olması lazım. Bir tarafın zaten girişi belli. Aynı zamanda kablo bağlantılarının da nasıl yapıldığını göstereyim. Şu arayı da açalım. Bende bir ara kablo vardı. Bunun yarısından sonrası yanmıştı. Yani bir yerde kablo kopukluğu vardı. Ben bunu kullanacağım. Bir tarafında zaten erkek girişi var. Diğer tarafına tekrar erkek girişini takacağız. Öncelikle biz şunu şuradan geçirelim. En çok unutulan şeylerden birisi bu. Bağlantıyı yapmadan önce bunu geçirmek lazım. Tekrar kopukluk var mı diye bir ölçmem lazım. Kopukluk var mı yok mu diye ölçecekken buradaki işaret olan iki kabloyu birbirinize değdirdiğinizde bu ses çıkıyorsa kabloda herhangi bir kopukluk yoktur. Bakıyorum. Evet, geliyor. Diğerini deneyelim. Herhangi bir kopukluk yok. Zaten topraklama kablosunu kullanmayacağız. Gelelim bağlantısına. Bağlantıyı yaparken şunları biraz daha iki kat yaparsak, şu şekilde iki kat yaparsak daha sağlam olacaktır. Kafanıza şey takılmasın. Biz bunları hangisine takacağız diye fark etmiyor. Sağda takabilirsiniz, sola takabilirsiniz. İki kabloda biri nötr, biri faz olarak devreye giriyor zaten. Buradaki şöyle göstereyim. Buradaki çıkıntının şuradaki eklentiye denk gelmesi lazım. Aynı yöne takacağız onu. Ve son olarak buradaki vidamızı da yerine takalım. Evet. Tekrar bunu kapatalım. İki tarafı da erkek olan kablomuz hazır. Şimdi gelelim bunu şebekeye nasıl bağlayacağımıza. Evet arkadaşlar, güneş panelimizden gelen enerji akümüzü şarj ediyor. Şu an akü full gözüküyor, yani dolu gözüküyor. 13.8 voltluk bir değer alıyoruz. İnvertörümüz burada. Tam sinüs bir invertör. Bunu bir açalım ve şebekemize bağlayalım. Bir ucunu buraya takıyoruz. Bir ucunu, şu an değerimiz 13.8. Bir ucumuzu da elektrik pirinize bağlayacağız ama şimdi ilk önce şartelleri indirelim. Şartelimiz burada. Buradan
Şartelin ana şarteli indiriyorum. Diğerleri açık kalacak şekilde bırakıyorum. Şartelleri indirdim. Kombimiz çalışmıyor. Işıklarımız çalışmıyor. Şimdi akümüzü şebekeye bağlayabiliriz. Akümüzü buradaki prizimize takalım. Gördüğünüz gibi takar takmaz ışığı yandı. İnvertörümüzden giriş oldu. Bir de televizyonumuzun fişini takalım. Televizyonumuza ışığı yandı. Evet. Şimdi kontrol panelindeki güce bakalım. 13.1, 13.2, 13.3 civarında. Şu an voltajımız düştüğü için akü şarj olarak gözüküyor. Şimdi kombimize bakalım. Evet, kombimizde elektrik geldi. Şu an kombi devreye girdi. Elektrik kesintisi olduğu için reset düğmesine basmamız lazım. Elektriksiz günlerde akünüzle kombinizi bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi ışıklara bakalım. Birinci odamızın ışığı. Evet, yandı. Salonumuzun ışığı. Yandı. Evet arkadaşlar. Şu an akümüzün değeri 13.1. Televizyonumuzu açalım. Televizyonumuz da çalıştı. Şu an evde çalışan ürünlerimiz 2 tane ampul, kombimiz, televizyonumuz, uydu alıcımız ve internet modemimiz. Şu an 4-5 tane ürün çalışıyor. Çektiği enerjiye bakalım. 12.8'lerde şu an. En çok burada televizyon yiyor tabi. Televizyonu kapattığımızdaki değere bakalım. Televizyonu kapattık. Değerimiz 12.9. Şu an ışıklarımız açık olduğu için şarj olma olayı biraz daha yavaş oluyor. Işıklarımızı da kapattıktan sonra akümüz hızlı bir şekilde şarj olmaya devam ediyor. Ev elektriği gidince özellikle kombimizi ya da ışığımızı çalıştırmak istediğimizde şöyle basit bir düzenekle evin şebekesine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.